Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra yükseliş beklentim olan iki hissenin analizini yapacağız. Sonrasında da sizlerden istek olarak gelen hisselere bakacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayalım. Evet, endeksimizde geçtiğimiz hafta bir tepki yükselişinin geldiğini gördük. Günlük Kaufman hareketli ortalamamız 9162 seviyesinde ve bu seviyeyi geçemediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Perşembe günü bu seviyeye kadar geldiğini, Cuma günü ise bu seviyeden dirençle karşılaşıp tekrardan gevşeme yaşadığını görüyoruz. Ve ayrıca şöyle bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Bu trend yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmuyorum. Şöyle geçtiğimiz hafta 3 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuştu günlükte ve arkasından bir tepki yükselişi geldi. Fakat günlük Kaufman hareketli ortalaması ve şu düşen trend çizgisinin yukarı yönlü kırıldığını görmekte fayda var. Eğer ki buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirirse ilk destek seviyemiz 8923 seviyesi. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 8740 seviyelerine doğru düşüş görülebilir arkadaşlar. Bu seviyelerin de önümüzdeki dönemde kırılmasıyla birlikte 8500 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikte düşen trendi daha net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Oradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş. 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalaması şu anda 8961 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde kalması önemli arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece tekrardan bu düşen trendi yukarı yönlü kırmaya çalışacaktır. Bu sefer başarırsa yeni girişler için uygun görebiliriz. Takip ediyor olacağız. Yani özellikle şu 8961 veya işte 8931 bu seviyelerin aşağı yönlü kırılmaması lazım arkadaşlar. Bu seviyeler kırılmadığı sürece bu düşen trendi yukarı yönlü kırabileceğimize inanıyorum. Bakalım, takip edeceğiz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa dediğim gibi tekrardan 8744 seviyelerine doğru düşüş görülebilir. Evet, dolar bazlı grafiğimize bakalım. Böyle günlüğe geri dönelim. Evet, dolar bazlı grafiğimizde de günlük Kaufman hareketli ortalamasından dirençle karşılaştığını ve gevşeme yaşadığını görüyoruz aynı şekilde. Günlük Kaufman hareketli ortalaması 288.02 dolar seviyesinde. Şu anda şu Fibonacci desteği olan 281.28 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilirse ve aynı zamanda 288.02 seviyesinde aşabilirse önümüzdeki dönemde tekrardan dolar bazlı olarak 303 dolar seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. Birlikte takip ediyor olacağız. Burada bir dip çalışması yaptığını görüyoruz VIX Fix indikatörümüzün. Bu dip çalışması da tamamlanmış. Şu günlük Kaufman hareketli ortalamasında dirençle karşılaşması gayet normal. Belki bir gün ya da iki gün şöyle bir geri çekilme yaşandıktan sonra yönünü tekrar yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi TL bazlı ve dolar bazlı her ikisinde de günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kapanış görmeden yeni girişler için uygun bulmam arkadaşlar. Evet, şimdi önümüzdeki hafta için her ne kadar borsamız günlük bazda yükseliş trendinde olmasa da iki hisse belirledim arkadaşlar yükseliş trendinde olan. Bu iki hissede denemeler yapılabilir. Yani long yönlü denemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi Ahlatçı Doğalgaz, diğeri de Bera. Evet, Ahlatçı Doğalgaz hissesi günlük Kaufman hareketli ortalaması 13.44 seviyesinde ve bu seviyenin üzerinde olması güzel ve daha önceki zirvesi olan 14.14 seviyesinde yukarı yönlü aşmış durumda. Evet, haftalıktan baktığımızda haftalıkta da Kaufman hareketli ortalaması 12.89 seviyesinde ve bu seviyenin üzerinde gayet güzel. Biliyorsunuz haftalık ucuz hisseler stratejimizde bu hisseyi 3 defa toplama yapmıştık haftalık kapanışlara göre ve sonrasında da güzel bir yükseliş yakaladık. Bu stratejinin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya yukarıya
kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte şöyle yükselen bir regresyon kanalı içerisinde hareketimizin devam ettiğini görüyoruz. Gayet güzel. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamamız 14.15 seviyesinde. Yeni girişlerde bu yükselen regresyon kanalı veya 14.15 seviyesindeki 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının altında kapanış geliyorsa stop olunması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılmadığı sürece önümüzdeki dönem için 15.04 seviyesini ilk hedef olarak düşünebilirsiniz. Şöyle baktığımızda ne kadarlık bir mesafe var? Yani %4'lük bir mesafe var arkadaşlar. Bu 15.02 seviyesi de geçiliyorsa önümüzdeki dönem için 18.89 seviyesini hedef fiyat olarak düşünebiliriz. Dediğim gibi 14.15 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 13.71, orası da kırılırsa sonrasında 12.67 seviyelerine doğru da düşüş görülebilir. Evet, bir diğer hissemiz yükseliş beklentisinde olduğum bir diğer hisse Bera arkadaşlar. Evet, Bera hissesinde şöyle düşen bir regresyon kanalı vardı. Bu regresyon kanalı son 4 saatlik mumda kırılmış oldu arkadaşlar ve aynı zamanda alfa trend indikatörü 4 saatlikte ala döndü. Gayet güzel. Şu anda önündeki ilk direnci 20.60 seviyesi. İlk etapta bu seviyeye kadar bir yükseliş beklerim. Bu seviyenin üzerindeki günlük kapanışlarda şöyle günlük grafiğe dönelim. 20.62 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışlarda önümüzdeki dönemde 23.04 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. 23.04 seviyesi de yukarı yönlü kırıldığında 26.56 seviyeleri hedef fiyat olarak düşünülebilir arkadaşlar. Burada da yeni girişlerde hangi seviyede stop olmalıyız? Şöyle bakalım, 4 saatliğimize geri dönelim. 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 18.90 seviyesinde. Bu seviyenin altına tekrar düşüyorsak ve 4 saatlik kapanış yapıyorsak stop olmakta fayda var arkadaşlar. Sonuçta endeksimiz henüz günlükte yükseliş trendine geçmiş değil. Dolayısıyla stop seviyelerini böyle yakın aralıklarda belirlemekte fayda olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere tek tek bakalım arkadaşlar. Öncelikli olarak Sasa ile başlıyorum. Evet, şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. Evet, Sasa'da şöyle düşen bir trendimizin olduğunu daha önce çizmiştik. Bu trend çizgisi yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmuyorum arkadaşlar. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 39.40 seviyesinin üzerinde kapatmış olması gayet güzel. Fakat kapanış yaptığı seviyelere şöyle dikkat edin. Daha önce 8 Mart düzeltiyorum. Tabii daha önce 8 Mart ve 11 Mart tarihlerinde bu seviyelerden dirençle karşılaştığını görüyoruz. Pazartesi günü buradan tekrar bir dirençle karşılaşabilir. Böyle bir durumda ilk destek seviyesi 39.86 seviyeleri veya 39.40 seviyesindeki günlük Kaufman hareketli ortalaması olur arkadaşlar. Bu seviyeye kırılmadığı sürece tekrardan şu düşen trend çizgisini yukarı yönlü kırmaya çalışacaktır. Bu sefer başarırsa 44.46 seviyesindeki haftalık Kaufman hareketli ortalamasına doğru ilk etapta bir yükseliş bekleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde de günlük kapanışlarda 47.82 seviyelere doğru yükseliş görülebilir arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda yeni girişler için uygun bulmuyorum. Elinde tutan arkadaşlar içinse şu günlük Kaufman hareketli ortalaması 39.40 seviyesinin altına tekrar düşüyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde işte şuralardan destek almış ama 37.60 veya 37.20 seviyelerinden
Bu seviyeler kırılırsa bu sefer tekrardan 33.76 seviyelerine doğru düşüş görülebilir arkadaşlar. Şöyle haftalık stratejimize göre hemen bir hissemize bakalım. Williams stratejimize göre. Şöyle haftalığa geçelim. Evet. Bu haftalık Williams ucuz hisseler stratejimize göre şu anda toplanacak seviyelerde değil arkadaşlar. Şurada işte Aralık ayında ve Ocak ayında birkaç hafta toplanacak seviyelere gelmiş. Williams stratejisini bu hissede uygulamış olsaydık işte şu seviyelerden 36.48 seviyelerinden alım yapmış olacaktık ve şu anda da kârda olacaktık arkadaşlar. Şu an için şu ucuz hisseler daha orta uzun vadeli stratejimize göre de bu hisseyi toplamamız gerekmiyor. Evet, bir diğer hissemiz Reader. Williams stratejimize göre toplanması gerekmeyen, ucuz olmayan bir hisse şu anda. Normal günlük analizlerimize göre bakalım. Evet, Reader hissesinde şu anda günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 60.90 seviyesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Düzeltiyorum, 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. 60.90 seviyesinde. Ve şu anda ilk destek seviyemiz 56.40 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin altında günlük bir kapanışta 49.08 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Şu anda düşüş trendinde olan birisi. Günlükten şöyle bir bakalım. Evet, günlükte de Kaufman hareketli ortalamamız 64.60 seviyesinde. Yani bu seviye yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi 56.55 seviyesindeki Fibonacci desteğinde tutunmaya çalışıyor. Şu an elinde olan arkadaşlar bu seviye aşağı yönlü kırılırsa eğer stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda 49.24 seviyesine doğru ilk etapta düşüşler gelebilir. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa düşüşün 42.26 seviyelerine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Evet, önümüzdeki hafta günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 64.60 seviyesini yukarı yönlü kırabilirsek tekrardan 79.35 seviyelerine bir deneme görebiliriz arkadaşlar Reader hissesinde. Evet, bir diğer hissemiz Miatek. Evet, Miatek hissesinde de şöyle yükseliş trendinin durduğunu fakat hissemizin henüz günlükte sata dönmediğini görüyoruz. Alfa trend indikatörümüz henüz günlükte sata dönmüş değil. Şöyle yatay bir seyir içerisindeyiz şu anda. Günlük Kaufman hareketli ortalamamız 73.41 seviyesinde. Bunun üzerine atıp daha sonra altına düşüp tekrar üzerine atma çabaları ve haftayı da 2 gün altında kapattığını görüyoruz. Burada takip etmemiz gereken seviyenin 64.80 olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu seviyenin altında bir günlük kapanışta elinde tutan arkadaşların stop olması gerektiğini düşünüyorum. Şu an yeni alımlar için uygun değil. Yeni alımlar için uygun bulabilmemiz için 73.41 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 gün yükselişte kalması lazım. Ve hatta şu 84.85 seviyesini de yukarı yönlü kırması gerektiğini düşünüyorum. Bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni alımlar için uygun bulabilirim. Böyle bir durumda da ilk etapta hedefimiz 109.6 seviyesi olur arkadaşlar. Şu 64.5 seviyeleri aşağı yönlü kırılırsa 57.80 seviyelerine doğru ilk etapta düşüş beklenebilir. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 45.60 seviyelerine doğru düşüş görülebilir arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Kocaer. Evet, Kocaer hissesi günlük Kaufman hareketli ortalamasının altında
Şöyle bakın 4 Mart tarihinden beri, hatta 1 Mart tarihinden beri günlük Kaufman hareketli ortalamasının altında ve bir türlü de üzerine tekrardan atamıyor arkadaşlar. Ve Perşembe günü itibariyle Alfa Trend indikatörümüz de günlükte sata dönmüş durumda. Burada bu hisseden satıp çıkmak gerekiyordu arkadaşlar. Henüz satmamış olan arkadaşlar içinse bakın şurada 48.14 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var arkadaşlar. Cuma günü buraya kadar gevşeme olup buradan destek aldığını görüyoruz. Takip seviyeniz 48.14 seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilirse şurada bir Fibonacci direncimiz var 56.70 seviyesinde. Bu seviyenin üzerine tekrar attığını görmemiz lazım ki düşüş bitti diyebilelim. Böyle bir durumda bu seviyenin üzerinde tekrar günlük kapanışlar gelirse önümüzdeki dönemde 70 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Şu anda baktığınızda Mart başından bu yana bir dip çalışması başlattığını görüyoruz VIX indikatörümüzde. Dip çalışmasını işte dediğim gibi ya bu işte 48.14 seviyelerinde veyahut da bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 41.82 seviyesinde haftalık Kaufman hareketli ortalaması var. Buralarda dip çalışmasını tamamlayıp tekrardan yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Bu gri mumlar tamamlanıp düzeltiyorum, bu yeşil mumlar tamamlanıp gri mumlara döndüğünde dip çalışması tamamlandı diye olacağız. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de düşüş trendinde olduğunu gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Defalarca 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını da yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat başaramamış. Evet, son kapanış mumunda belirttiğimiz 48.04 veya 48.14 çok önemli değil. Bu seviyelerden destek alıp son 4 saatlik mumda yeşil mumla kapattığını, yükselişle kapattığını görüyoruz. Ve bu da iki farklı indikatörde uyumsuzluğa sebep olmuş. Tekrardan 53.87 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına doğru ilk etapta bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Fakat bu geçilmediği sürece bu yükselişte tekrar tepki yükselişi olarak kalacaktır. Bir diğer hissemiz Batı Ege. Evet, burada çok ciddi düşüşlerin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğe geçelim. Yani hiç hoş gözükmüyor arkadaşlar. Hissemiz taban düşüyor. Yani böyle durumlarda çıkabildiğiniz seviyeden çıkmanızı öneririm arkadaşlar. Zararınız ne olursa olsun. Önemli olan ana paranın korunması. Nereden çıkabiliyorsanız çıkmanızı tavsiye ederim. Şu anda destek seviyemiz 4.23 seviyesinde. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 3.57 seviyesine, oranın da aşağı yönlü kırılması durumunda 2.70 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Zaten bu işte daha önce gördüğü en dip seviye 2.70 seviyesi arkadaşlar, şu seviyeler. Dediğim gibi çıkabildiğiniz anda çıkmanızı öneririm arkadaşlar bu hissede. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Bir diğer hissemiz Atakey Patates. Burada da düşüş trendinde olduğumuzu görüyoruz. Şu anda bu düşüşlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde 36.10 seviyesindeki Fibonacci desteğine doğru düşüşler devam edebilir arkadaşlar. Bir yandan işte aşırı satış bölgelerine de geldiğini görüyoruz. Ve dip çalışması da başlattığını görüyoruz. Bu dip çalışması yeşil mumlar tamamlanıp gri muma döndüğünde yükselişin başlamasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde işte dip çalışmasını tamamlıyor. Ve arkasından şöyle güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Bakın gri muma döndüğü tarihten ne zaman dönmüş? 27 Aralık'ta.
kapanışta almış olsanız ve aynı zamanda o gün bakın Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atmış. Şurada almış olsanız zirvesine kadar baktığınızda %53.88'lik bir yükseliş görmüş arkadaşlar. 27 Aralık'tan 16 Şubat tarihine kadar. Tabi buralarda satıp çıkamazsınız. Şu destek kırıldığında işte şuralarda çıktığınızı düşünseniz. Hadi orada da çıkmadınız diyelim. Günlük Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırıldığında bile çıkmış olsanız yani şöyle %26,5'luk bir karlılık elde etmiş olurdunuz bu hissede. Ve sonrasında zaten tekrardan günlük Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıramadığını görüyorsunuz. Bir gün üzerinde kapanış yapmış, ertesi gün düşüş gelmiş. Şu anda iyi gözükmüyor arkadaşlar. Bakın şuradan daha önce destek almış. Hatta oraya da şöyle yatay bir çizgi çekelim. Evet, bu seviyenin de Cuma günü itibariyle kırıldığını görüyoruz. Yani şu anda aşırı bir satış var. Düşün dediğim gibi 36.10 seviyelerine doğru devam edebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni girişler için zaten uygun bulmuyoruz. Yeni girişler için 50.96 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 günlük yükseliş görmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde ilk etapta 59.70 seviyesine, buraların da kırılması durumunda ise 65.80 veya işte 67 seviyesi diyebiliriz. Oralara doğru yükselişler görülebilir. Evet, bir diğer hissemiz Borlease Otomotiv. Burada da günlük Kaufman hareketli ortalamamızın 35.38 seviyesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl direnç görevi görmüş. Cuma günü güzel bir yükseliş gelmiş olmasına rağmen günlük Kaufman hareketli ortalamasına kadar kalmış. Orada sınırlanmış. Şöyle 4 saatlikten bakalım. Düşen bir regresyon kanalımız vardı burada. Şöyle uzun süredir çalışan. 7 Şubat tarihinden işte günümüze kadar çalışan bir 4 saatlik regresyon kanalımız vardı arkadaşlar. Bu kanalımız Cuma günü kırıldı arkadaşlar. Cuma günü kırıldı. Fakat dediğim gibi günlük Kaufman hareketli ortalaması günlük Kaufman hareketli ortalamasından dirençle karşılaştı. Ve aynı zamanda şurada bir Fibonacci direncimiz var. 36.06 seviyesi. Bu dirençle karşılaştıktan sonra 34.28 seviyesine kadar bir gevşeme görüyoruz. Burada da Fibonacci desteğimiz var. Bu seviyeden destek almış olması güzel arkadaşlar. Bu seviyenin kırılmamış olması güzel. Tekrardan 36.06 seviyesine doğru bir deneme görebiliriz. Bu sefer bu seviyeyi kırabilirse 37.86 seviyesine doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu seviyede geçilebilirse eğer 40.08 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Şu anda takip etmemiz gereken seviye 34.26 seviyesi ve hemen altında 4 saatlik 33.49 seviyesi Kaufman hareketli ortalaması. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Her ne kadar bu kanalı yukarı yönlü kırmış olsa bile normalde yükseliş bekleriz. Fakat günlük Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip oradan bir dirençle karşılaştığı için geri dönme durumunda 33.49 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebileceğini düşünüyorum. Evet, bir diğer hissemiz Kale Seramik. Kale Seramik hissesinde uzun zamandır devam eden bir düşüş trendi var arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafikteyiz şu anda. Baktığımızda 28 Şubat'tan başlayan bir düşüş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve 28 Şubat tarihinde Alfa Trend indikatörü de sata dönmüş. Sonrasında defalarca 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalıştığını görüyoruz. İşte şuralarda, şuralarda. Ve bir türlü başaramamış arkadaşlar.
Şu anda takip etmemiz gereken seviye 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması. 64.47 seviyesinde arkadaşlar şu anda. Ve şurada 61.10 seviyesinde bir desteğimiz var. Oradan desteğini aldığını görüyoruz. Tekrardan 64.47 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını kırmaya çalışabilir. Fakat bu kırılım gerçekleşmeden yeni girişler için uygun bulmam arkadaşlar. Bu kırılımın da gerçekleşmesi için 64.47 seviyesinin üzerinde 2 defa 4 saatlik yükselişle kapanış yaptığını görmekte fayda var. Çünkü böyle bir durumda şu yakınındaki 66.55 seviyesindeki Fibonacci direncini de büyük ihtimalle kıracaktır. Ve sonrasında ilk etapta 70.45 seviyesine doğru 70.45 seviyesine doğru yükseliş bekleyebiliriz. Bu seviyede geçildikten sonra 74.35 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir arkadaşlar. Şöyle günlükten bakalım. Günlükte Kaufman hareketli ortalamamız 72.08 seviyesinde. Bu seviyenin de geçilmesi önemli olacaktır. Bu seviyeye geçildikten sonra yükselişlerin hız kazanmasını bekleyebiliriz. Şöyle uzun zamandır bir dip çalışması başlattığını görüyoruz arkadaşlar. Bu dip çalışması muhtemelen şu 61 seviyesi kırılmadan tamamlanabileceğini düşünüyorum. 61 seviyesi kırılırsa eğer bir alt seviyemiz şu anda 54 seviyesi arkadaşlar. Yani bir ihtimal şu 54 seviyesine kadar dip çalışmasını devam ettirip oralarda tamamlayıp sonrasında yükselişlere geçebilir. Daha önce dip çalışması yaptığı seviyelere baktığımızda şöyle Aralık ayında dip çalışmasını tamamladıktan sonra güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta Kaufman hareketli ortalamasını birkaç defa deneyip kıramadığını, sonrasında kırdıktan sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Evet, buradaki yeşil mumlar gri muma döndüğünde benzer yükselişleri görebileceğimizi düşünüyorum. Bir diğer hissemiz E-Bebek. E-Bebek'e geçmeden önce şöyle Kale Seramik hissesine haftalık stratejimizden şöyle bir bakalım. Bildiğim stratejimizden. Şöyle haftalık grafiğimize dönelim. Evet, haftalık Williams ucuz hisseler stratejimize göre de baktığımızda bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu stratejiyi uygulamak isteyen arkadaşlar buradan ilk alımını yapabilirler arkadaşlar. Stratejinin nasıl uygulandığını öğrenmek isteyen arkadaşlara şuraya yukarıya kart bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Evet, bir diğer hissemiz E-Bebek. Evet, E-Bebek hissesinde de düşüş trendinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle hissede aslında bakarsanız günlükte baktığımızda bir yataylık vardı uzun zamandır gelen. Şu alt tarafta işte 60.85, üstte de 75.10 seviyeleri. Bu seviyeler artık aşağı yönlü kırıldı. Şuradaki Fibonacci desteğimiz olan 56.75 seviyesi de aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Yeni girişler için zaten uygun değil. Fakat elinde tutan arkadaşların da artık bu seviyelerde bilmiyorum tabii sizin kararınız ama altta da çok bir destekte gözükmüyor. Bakın daha önce gördüğü en dip seviyenin de altındayız şu anda. Daha önce gördüğü en dip seviye 56.65 seviyesiymiş arkadaşlar. Yani bu seviyenin altında ilk günlük kapanışını yapmış oldu. Eğer pazartesi günü bu 56.65 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapamıyorsa elinde tutan arkadaşların artık stop olması gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten çoktan stop olunması gereken bir hisseydi. Yeni alımlar için uygun bulmuyorum. Şöyle baktığımızda 64.07 seviyesinde günlük Kaufman hareketli ortalamamız. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım.
düşüş bitti diyebilmemiz için. Şu anda düşüşler önümüzdeki dönemde 45.34 seviyelerine doğru devam edebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle baktığınızda %18'lik bir seviye. Tabii bunu ben kısa vadeli dönem için söylüyorum. Günlük olarak bakıyoruz arkadaşlar grafiğimize. Şöyle haftalık stratejimize göre bir baktığımızda nedir durum ona bir bakalım. Haftalık grafiğimize geri dönelim. Evet, haftalık stratejimize göre baktığımızda Williams indikatöründe -90 seviyesinin altında bir kapanış görüyoruz. Buradan uzun vade için toplamaya başlanılabilir arkadaşlar. Bu stratejiye göre stratejinin nasıl yapıldığının kartını zaten ara ara video içerisinde şu kısma bıraktım. Ve bu videonun sonunda da ucuz hisseler stratejisinin videosunu koyuyor olacağım. Uygulamak isteyen arkadaşlar oradan stratejinin nasıl uygulandığını öğrenebilirler. Şöyle normal şablonumuza geri dönelim. Evet, günlük grafikteyiz. Bir diğer hissemiz MHRGMYO. Evet, burada da düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Şu anda düşüşlerin ilk etapta 43.83 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Bir yandan View Trend indikatörümüzde artık aşırı satış bölgelerine geldiğimizi görüyoruz. VIX Fix indikatörümüzde de bir dip çalışmasının başladığını görüyoruz arkadaşlar şu yeşil mumlarla. Yani şu 4.86 ya da 4.83 seviyelerinde veyahut da 4.60 seviyelerinde buralarda artık dip çalışmasını tamamlayıp yönünü tekrardan yukarı çevirmesini bekleyebiliriz. Fakat bu dönüşü görmeden yeni alımlar için uygun olmaz. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalamamız 5.70 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü geçilmeden düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ilk etapta 6.04 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. Sonrasında da 6.48 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. Evet, bir diğer hissemiz Martı Gayrimenkul. Burada da düşüş trendindeyiz. View Trend indikatörü son gün gelen yükselişle birlikte ala döndü. Fakat şu günlük Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine attığını bir görmek lazım. Günlük Kaufman hareketli ortalamamız 5.72 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa 6.56 seviyelerine doğru yükseliş gelebilir. 6.56 seviyesinde geçildikten sonra 7.42 seviyesi hedef olarak düşünülebilir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şu anda ilk desteğimiz 5.48 seviyesi ve şuradan daha önce geri döndüğü için artık oraya da bir yatay çizgi çekebiliriz. 5.05 seviyesi. Şu 5.48 seviyesi kırılırsa tekrardan 5.04 seviyesine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Oranın da kırılması durumunda şuralardan daha önce destek aldığını görüyoruz. Oraya da yatay çizgi çekelim. 4.49 seviyelerine doğru da düşüşün devamı görülebilir. Şu an bir dip çalışmasının başlamadığını görüyoruz. Burada şu an gerçekleştirdiği yükseliş tepki yükselişi olarak kalıp tekrardan yönünü aşağı çevirme ihtimali de var. O yüzden dediğim gibi günlük Kaufman hareketli ortalaması kırılmadan yeni girişler için uygun bulmam arkadaşlar. Bakın burada VIX Fix indikatörü yeşil mumlardan gri muma döndüğünde ve dip çalışmasını tamamladığında sonrasında bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Şu anda böyle bir dip çalışması gözükmüyor arkadaşlar VIX Fix indikatöründe. Bir diğer hissemiz Çemtaş Çelik Makina. Evet, burada da düşüş trendindeyiz. Şu anda destek seviyemiz 9.82 seviyesinde arkadaşlar. Burası aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 9 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Bir de dip çalışması başlattığını görüyorsunuz arkadaşlar hissemizin günlük grafikte.
VIX indikatöründe şu yeşil mumlar griye döndüğünde ve View Trend indikatörü de şurada yeşil bir nokta koyduğunda en azından bir tepki yükselişinin gelmesini bekleyebilirim. Ne zaman tepki yükselişi değil de gerçek yükseliş olduğunu anlayacağız. 11.49 seviyesindeki günlük Kaufman hareketli ortalaması geçildiğinde, bu seviye geçilmediği sürece gelecek olan yükselişler tepki yükselişi olarak kalır arkadaşlar. Bakın daha önce şuralarda dip çalışmasını tamamladıktan sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Dediğim gibi 9.82 veya 8.99 seviyelerine kadar belki düşüş devam edebilir. Bu esnada dip çalışmasını tamamlayabileceğini düşünüyorum. Ve sonrasında tekrardan yükselişe geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fakat şu anda yeni alımlar için uygun bulmuyorum. Şu dip çalışmasını tamamlasın. Şu Kaufman hareketli ortalaması bu dip çalışmasını tamamlarken belli bir seviyeye kadar tekrardan aşağıya doğru yönelmeye devam edecektir. Ve sonrasında Kaufman hareketli ortalamasını geçtikten sonra yükselişin başlayacağını düşünüyorum. İlk etapta böyle bir durumda 16.56 seviyesi. Orası da kırılırsa sonrasında 12.35 seviyesindeki Fibonacci direncimize doğru yükselişler görülebilir. Önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. Yorumlara yazarsanız önümüzdeki haftalarda yine güncel olarak analiz yaparız arkadaşlar. Bir diğer hissemiz TAP Gıda. Evet, TAP Gıda hissesi günlük Kaufman hareketli ortalaması 135.7 seviyesinde ve kapanışımız da 135.7 seviyesinde. Şöyle 4 saatlik grafikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız olan 133.7 seviyesinin üzerindeyiz. Bu güzel. Şu an ilk destek seviyemiz 133.7 seviyesi Kaufman hareketli ortalaması. İlk direnç seviyemiz ise 137.1 seviyesi arkadaşlar. Burası kırılırsa tekrardan 139.4 işte veya 140 seviyesi diyebiliriz. 140 seviyesine doğru bir deneme görebiliriz. Burasının da kırılması durumunda 142.8 seviyelerine doğru tekrardan bir deneme görülebilir. Şu an elinde tutan arkadaşlar için 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması 133.7 seviyesi takip seviyesi olarak belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda 131.5 seviyesine doğru ilk etapta bir geri çekilme görülebilir. Buranın da kırılması durumunda 128 seviyesine doğru tekrardan düşüşler görülebilir arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Yunsa. Evet, Yunsa hissesinde şöyle düşen bir paralel kenar çizdik arkadaşlar. Bu paralel kanal yukarı yönlü kırılmadığı sürece yeni alımlar için uygun bulmuyorum. Şu anda 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olan 73.80 seviyesinin üzerindeyiz. Fakat bu kanalın yukarı yönlü kırıldığını bir görmek lazım yeni girişler için. Ancak o zaman düşüş trendi bitti diyebiliriz. Kanal yukarı yönlü kırılırsa ilk etapta 79.20 seviyesine, sonrasında da 83.90 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Şöyle günlükten bir bakalım. Evet, günlükte Kaufman hareketli ortalamasının altındayız henüz. 75.56 seviyesinde. Kanal yukarı yönlü kırıldığında zaten Kaufman hareketli ortalaması da öncesinde yukarı yönlü kırılmış olacaktır. Destek seviyemiz 74 seviyesinde. Bu seviye kırılırsa 71.45 seviyelerine doğru düşüş görülebilir arkadaşlar. O seviyede kırılması durumunda önümüzdeki dönemde 66.5 seviyelerine doğru da düşüşler gelebilir. Yeni alımlar için uygun değil. Hissemiz sat konumunda ve düşüş trendinde devam ediyor. Bir diğer hissemiz Yeşil Yapı Endüstri. Evet, bu hissede de sat konumundayız. Şu an düşüş trendi bitmiş değil. 3.65 seviyesindeki günlük Kaufman hareketli ortalamasına doğru yükseliş denemesi gelmiş. Fakat orayı kıramamış ve
Cuma günü oradan bir gevşeme yaşandığını görüyoruz arkadaşlar. Şu anda yeni alımlar için uygun değil. Önümüzdeki dönemde şu günlük Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip yönünü aşağı çevirirse ilk destek seviyemiz 3.34 seviyesinde. Orası da kırılırsa işte 3.06 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Eğer ki günlük Kaufman hareketli ortalaması ve aynı zamanda 3.71 seviyesindeki Fibonacci direncini yukarı yönlü kırabilirsek önümüzdeki dönemde 4.29 seviyelerine doğru yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Wear Trend indikatörümüz ala dönmüş. Bu güzel. Bir gün daha bir takip etmek lazım. Düşüş geliyorsa dediğim gibi 3.34 seviyelerine doğru devam edebilir. Günlük Kaufman hareketli ortalaması ve 3.70 seviyesindeki Fibonacci direncimiz yukarı yönlü kırılıyorsa dediğim gibi 4.29 seviyelerine yükseliş bekleyebiliriz. Evet, bir diğer hissemiz Avrupa Kent. Evet, bu hisseye de şöyle bir 4 saatlik grafiğimizden bakalım. Evet, 4 saatlikte düşüş trendi olan, evet, 4 saatlikte şöyle bir regresyon trendinde düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Burayı yukarı yönlü kırmış fakat çok yakınındaki Fibonacci direnci olan 44.36 seviyesinde bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Aynı zamanda VIX Fix indikatöründe gücün çok azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Tekrar aşağı doğru bir yönelim olabilir. Böyle bir durumda 42.61 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması bir destek görevi görecektir. Alfa Trend indikatörü burada her ne kadar al vermiş olsa da şu anda yeni girişler için uygun bulmam arkadaşlar. Yeni girişler için 44.36 seviyesinin bir kırıldığını görmekte fayda var. Burası kırılırsa önümüzdeki dönemde ilk etapta 46.44 seviyesinde yükseliş bekleyebiliriz. Bu seviyede geçildikten sonra 48.44 seviyesine yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Düzeltiyorum. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa altta 41.40 seviyesinde bir desteğimiz var. Buranın da kırılması durumunda 37.62 seviyesine doğru da düşüşler görülebilir. Dediğim gibi yeni girişler için şu Fibonacci direnci olan 44.36 seviyesinin kırıldığını bir görmekte fayda var arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Göltaş. Şöyle günlük grafiğimize dönelim. Evet, Göltaş hissesinde güzel bir yükseliş gördük arkadaşlar. Şu anda yükseliş trendinde. Haftalık, günlük, 4 saatlik, 2 saatlik tüm hareketli ortalamaların üzerinde devam ediyor. Tek tedirgin edici taraf hareketli ortalamasından çok uzaklaşmış olması. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalamasından %20'lik bir mesafede uzaklaşmış durumda. Yani ve aşırı alım bölgelerinde arkadaşlar. Yani bu hissede yapacağınız yeni alımlarda bir düzeltme gelme ihtimalini göz önüne alarak giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Şu anda son kapanış yaptığı seviye 401 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz. Şu anda mevcut şartta pazartesi günü şöyle birkaç saat takip edelim. Yükselişin devamı geliyorsa önümüzdeki dönemde 470 seviyesine doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi yeni girişler risklidir arkadaşlar böyle durumlarda. Hem aşırı alım bölgelerinde yani gitmez diye bir şey demiyorum. Yükselişine devam da edebilir. Ama her anda bir satış gelebilir arkadaşlar bu hissede. O yüzden bu tip durumlarda stoplu çalışmakta fayda var. Şu anda pazartesi günü bir düşüşün gelmesi durumunda destek seviyesi olarak 345.50 seviyesini düşünebiliriz. Orası da kırılırsa
322.56 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalamamız var. 4 saatlikten bakalım. Evet, 4 saatlikte de bile kapan hareketli ortalamasından oldukça uzaklaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın şurada daha öncesinde %19.35 seviyesinde uzaklaştıktan sonra bir düzeltme geldiğini ve 4 saatlik kapan hareketli ortalamasına kadar neredeyse geri çekildiğini görüyorsunuz. Şu anda 4 saatlik kapan hareketli ortalamasına olan uzaklığı işte %16.17 seviyesinde. Yani bu yüzden diyorum arkadaşlar. Yani tekrar bir 4 saatlik kapan hareketli ortalamasına doğru geri çekilmeler görülebilir. Bu trendi bozmaz. Yükseliş trendi devam ediyor olur. O yüzden yeni alımlar riskli arkadaşlar bu tip hisselerde. 2 saatliğimize bir bakalım. Evet, 2 saatlikte bile hareketli ortalamamızdan bayağı bir uzaklaştığını görüyoruz. %10 seviyesinde. Yani 2 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını bile stop seviyesi olarak belirleseniz alım yaptığınız seviyelerde yani %10'dan fazla riske ediyor olmanız gerekiyor. Veyahut da işte şu seviyeyi işte 400.75 seviyesini stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Pazartesi günü açılışta alımını yaptığınızda 400.75 seviyesinin altında kapanış geliyorsa stop olacaksınız arkadaşlar. Yani risk yönetimi yapmanızda fayda var arkadaşlar. Bir diğer hissemiz GSD Denizcilik. Şöyle günlüğe dönelim. Evet, şu anda 9.10 seviyesinde destek bulduğunu görüyoruz arkadaşlar hissenin. Günlük kapan hareketli ortalamamız 9.82 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü geçilmeden düşüşler bitti diyemeyiz. Ve yeni alımlar için şu anda uygun bulmuyorum arkadaşlar. 9.82 seviyesinin geçildiğini görmekte fayda var. Şu anda 9.11 seviyesindeki desteği kırılması durumunda. Bir alt desteğimiz 8.77 seviyesinde. Ve sonrasında da işte 8.18 seviyelerine kadar düşüşler gelebilir arkadaşlar. Yani günlükte de baktığımızda sata dönmüş bir hisse. Şurada ilk sata döndüğünde işte 6 Mart tarihindeymiş. Günlük kapan hareketli ortalamasının altında 2 kapanış yapmış. Yani sonrasında yükseliş gelmiş olmasına rağmen bir önceki zirvesini geçemediğini görüyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar kapan hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılmış. Hala elinde tutan arkadaşlar varsa 9.11 seviyesi kırılıyorsa artık stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Pegasus. Evet, Pegasus da sat konumunda. Fakat şurada 768 seviyelerinden destek aldığını ve günlük Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir tepki yükselişi yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Günlük Kaufman hareketli ortalamamız 816.1 seviyesinde. Bu seviye geçilmediği sürece yükselişler tepki yükselişi olarak kalacaktır arkadaşlar. Şu anda yeni girişler için uygun değil. 816 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım ki yeni girişler için uygun bulalım. Hatta çok yakınında işte şu seviyelerde işte 849 seviyelerinde Fibonacci dirençimiz var. O seviyenin de kırıldığını görmemiz lazım yeni giriş için. Böyle bir durumda bu işte 849 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 908 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalamasından dirençle karşılaştığını görüyoruz. Buradan yönünü aşağı çevirmesi durumunda tekrardan işte 769.5 veya işte 761 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 718.5 seviyesine doğru düşüşün devamını bekleyebiliriz. Evet, bir diğer hissemiz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet, burada da hissemiz sata dönmüş durumda arkadaşlar. Bir taraftan da günlükte bir dip çalışması başlattığını görüyoruz. Yeşil mumlar bitip gri muma döndüğünde dip çalışmamız tamamlanmış olacak.
Şurada geçmişte olduğu gibi. Şurada bakın 13 Aralık tarihinde başlamış dip çalışması. Ve 25 Aralık tarihinde en dip seviyeye ulaştığını görüyoruz. Şu anda da 5 gün olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bir süre daha bu düşüş devam edebilir. Belki şu 2.19 seviyelerinde dip çalışmasını tamamlayıp yönünü yukarı çevirebilir. Veyahut da 2.19 aşağı yönlü kırılırsa 1.97 seviyelerinde dip çalışmasını tamamlayıp yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Fakat yeni girişler için uygun bulabilmemiz için günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış olması gerekiyor. O da şu anda 2.51 seviyesinde. Bu 2.51 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlarsa önümüzdeki dönemde 2.87 seviyesine doğru tekrar bir deneme görebiliriz arkadaşlar. Bakın düşüş gelmeden önce burada 4 farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve arkasından düşüşün geldiğini görüyorsunuz. Bir diğer hissemiz Esenboğa Elektrik. Burada da hissemiz günlükte artık alfa trend indikatörü SAT'a dönmüş durumda. Perşembe günü SAT'a dönmüş arkadaşlar. Şu anda düşüşün ilk etapta 18.65 seviyelerine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Bir taraftan bir dip çalışması da başlattığını görüyoruz. Belki bu seviyelere kadar düşüş geldikten sonra dip çalışmasını tamamlayıp yönünü yukarı çevirebilir. Veyahut da bu seviye kırılırsa, işte 18.60 seviyesi kırılırsa daha önce şuralardan bir destek aldığını görüyoruz. 16.42 seviyelerine kadar düşüş görülebilir. Belki orada dip çalışmasını tamamlar. Veyahut da daha alt seviyede bir Fibonacci seviyesi olan 14.90 seviyesinde dip çalışmasını tamamlayıp yönünü yukarı çevirebilir. Yani bu 14.90 seviyelerine kadar düşüşlerin devam etmesini açıkçası beklemem. Buralarda dip çalışmasını tamamlayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ancak günlük Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni alımlar için düşünülebilir. O da 20.79 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar geldikten sonra ilk etapta 22.84 seviyesine yükseliş bekleyebiliriz. Burası da kırılırsa 24.72 seviyelerine doğru tekrar bir denemeler görebiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Aksigorta. Evet, burada geçtiğimiz hafta 19 Mart tarihinde 6 farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuktan sonra şöyle güzel bir tepkinin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Günlük Kaufman hareketli ortalaması 6.22 seviyesinde, kapanışımız 6.24 seviyesinde. Kaufman hareketli ortalamasının da çok hafif üzerinde kapanış yapmış oldu. Bu güzel. Bir pazartesi gününü takip etmek lazım arkadaşlar. Yükselişle bir günlük kapanış yaparsa yeni pozisyonlar için denenebilir. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde ilk etapta 7.11 seviyelerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamızda şu mavi çizgiyle çizdiğim 6.15 seviyesinde, bu seviyenin de üzerinde olması gayet güzel. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 6.05 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde olması güzel. Stop noktası olarak burası belirlenebilir. 6.05 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda tekrardan şu daha önce destek aldığı seviye 5.79 seviyelerine düşüş görülebilir. Veyahut da düşüşün devamı durumunda 5.56 seviyesindeki Fibonacci desteğine geri çekilmeler yaşanabilir. 5.56 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde bir alt Fibonacci desteğimiz ise 4.87 seviyesinde arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Mobiltel İletişim. Evet, Cuma günü kapanışı
5.95 seviyesinin üzerinde olması güzel oldu. Oradan bir destek aldığını görüyoruz. Burası Fibonacci desteği. Bir yandan da şöyle uzun zamandır bir dip çalışması yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Yani dip çalışmasını 5.95 seviyesi veya burası kırılırsa önümüzdeki dönemde 4.94 seviyelerinde tamamlayıp tekrardan yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Şu an destek aldığı seviye, yani destek olmaya devam ederse ilk etapta 6.63 seviyesine doğru bir deneme görebiliriz. 6.63 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 7.32 seviyelerine doğru ilk etapta yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Birlikte takip edeceğiz. Bakın daha önce günlükte VIX Fix indikatöründe dip çalışması tamamlanıp gri muma döndükten sonra güzel bir yükselişin yaşandığını görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde bu yeşil mumlar tamamlanıp gri muma döndükten sonra dip çalışması tamamlandı diyeceğiz ve artık ondan sonrasında güzel bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Limak Doğu Anadolu. Bu hisse borsaya yeni girmiş bir hisse. Geçmişe yönelik çok fazla veri yok elimizde. Dolayısıyla çok bir yorum yapamayacağım arkadaşlar. Şöyle 2 saatlikten bakalım sadece. 2 saatlikte düşüşün işte şu seviyelerden başladığını görüyoruz. 41.88 seviyelerinden. Ve şurada da destek bulduğunu görüyoruz arkadaşlar. 29.72 seviyesinden. Yani buradan buraya bir Fibonacci çalışması yaptığımızda oluşan destek direnç seviyeleri şu gördüğünüz yatay kesik çizgiler arkadaşlar. Şu seviyeye kadar yükselişin geldiğini sonrasında görüyorsunuz. 39.34 seviyesine kadar ve oradan dirençle karşılaşmış. Fibonacci seviyesinden dirençle karşılaşmış. Yönünü aşağı çevirmiş. Şu anda bulunduğu seviyeye de baktığımızda düşüş ilk etapta 32.52 seviyesine doğru devam edebilir. Buradan desteğini alamazsa, burası kırılırsa tekrardan 29.72 seviyelerine doğru düşüşün devamını görebiliriz arkadaşlar. Şu 32.58 seviyesinden destek alabilirse eğer bu sefer de 34.40 seviyesindeki Fibonacci direncine doğru bir yükseliş beklenebilir. Fakat bu sonrasında günlük, düzeltiyorum, 2 saatlik Kaufman hareketli ortalaması 34.94 seviyesi, 34.98 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa ilk etapta 35.84 seviyesinde bir yükseliş görülebilir. Burası da geçildikten sonra 37.16 seviyesi tekrar denenebilir arkadaşlar. 37.16 seviyesi de geçildikten sonra bir diğer Fibonacci direncimiz 39.22 seviyesinde. Evet, bir diğer hissemiz Kozal. Şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. Evet, Kozal hissesinde şu anda 22.04 seviyesindeki Fibonacci desteğimizden desteğini aldığını görüyoruz. Günlükte sata dönmüş bir hisse. Buradan destek almış olması güzel. Günlük Kaufman hareketli ortalaması 23.24 seviyesinde. Buralara kadar gelen yükselişler tepki yükseliş olarak kalabilir. 23.24 seviyesi geçildikten sonra ancak yeni girişler için uygun bulabiliriz. Şurada çok yakınında 24.48 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz var. 23.24 günlük Kaufman hareketli ortalaması geçilse bile şu 24.52 Fibonacci seviyesi geçilmeden belki de yeni girişler için uygun bulmak doğru değil. Çünkü burayı geçtiğinde %1-2'lik seviyesinde, %1 veya %2'lik seviyede hemen önünde bir direnç olacak. O dirençte geçtiğini görmekte fayda var arkadaşlar. Bu direnç seviyesi de dediğim gibi işte 24.48 seviyesi. Ancak burası geçildikten sonra önümüzdeki dönem için 26.18 seviyesine yükseliş beklenebilir arkadaşlar. O seviyede geçilirse şurada bir Fibonacci direncimiz daha var. 28.04 seviyesinde.
Evet, şu 22.04 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, yani önümüzdeki dönemde 19.63 seviyelerine doğru düşüş görülebilir veyahut da bu düşüşler 18.71 seviyelerine doğru da devam edebilir arkadaşlar. Dediğim gibi yeni girişler için uygun değil. Fakat tutan arkadaşlar 22.04 seviyesini takip seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Bunun altında günlük kapanış geliyorsa stop olmakta fayda var. Veyahut da şurada daha önce destek aldığını görüyoruz 21.48 seviyesinden. Yani biraz daha beklerim diyorsanız 21.48 seviyesinde bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü belki buradan daha önce geri döndüğü için tekrar bir geri dönüş yapabilir. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.